Merhaba değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir ürün, yeni bir video. Markasından da anladığınız üzere Retay. Bakalım ne var. Birinci olarak ıslak namlu. Tersten başladım silah kutusundan önce. Islak namluyla ilgili atışlar ayrı bir video konusu olacak. Opsiyonunuzu göstermek açısından. Retay Air Control Extreme R modeli. Islak namluyu şimdilik konumuzun dışında ayırdık. Kutu içeriğinde bir de kullanım kılavuzu var. Tam takım şok, şok söküm ve takım anahtarı, kurma kolu, askı kayış aparatları ve dipçik açı pulları. Air Control Extreme R modeli. Retay'in Air Control modeli bir süre önce satışa sunuldu. Yurt dışında da yine Retay markasıyla satışlarına devam ediyorlar. Oldukça rağbet gören bir ürün. Ülkemizdeki testlerini de detaylı olarak sizler için bir gerçekleştirelim ve montajına geçelim. Öncelikle testlere başladığımız nereden belli olacak? Bunları atmıyoruz. Biraz rüzgarlı ve kapalı bir hava. Azıcık sesleri gelecek. Mekanizmayı direkt çıkarabiliyorsunuz zaten. Şurada evet. Çekiç bunun içerisinden geçecek. Bu da arka tarafta irca yayıyla hareket halinde olacak. Kurma koluna dikkat. Tam oturduğundan emin olun. Takoz av sahalarında 2+1 haricinde silah kullanmak yasaktır. Ben şu anda performansını göstereceğim için takozunu çıkarıyorum. Av sahasında takozlu kullanın lütfen. Hemen burada bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Sonuna kadar geliyor. Sadece bırakmamla bile döner başlıklı sistem mekanizmayı kapatmış oluyor. Yani ille böyle çat diye bırakmanıza gerek yok bu modelde. Çok yavaş bıraktığınızda bile mekanizma kilitlenip güvenli hale geliyor. Burası önemli bir noktalardan biriydi. Kurma kolunu koyarken sadece şu şekilde takıverirseniz olmaz. Çıkar. Bakın şurada yeri var. Kurma kolunun da zaten burası buna uygun. Bunu koyduktan sonra şuraya tık diye oturtuyorsunuz. Oturunca böyle fırlayıp gitmez. Bir daha göstereceğim şurayı. Yanında bulunan 5 farklı
şok setinin haricinde namlu üzerinden çıkan bir şok var. Benim elimdeki modelde böyle. Burada diyor ki çelik saçmalarla atışa müsait. Biz de atarız. Geri tepmeyi azaltan dipçik yapısı mevcut. Elimizdeki bu model ahşap kabze ve dipçiye sahip. Temizlik esnasında kolaylık açısından tamamen çıkarılabilir tetik grubu mevcut. Yine bu modelimiz 71 santim mobil şoklu namlu. Bu haliyle uzunluğu yaklaşık 127 santim, ağırlığı yaklaşık 3 kilogram. Tetik çekme mesafemiz 36,5 santim. Çekimler tek günden oluşmuyor. Tek güne böyle bir silahın tüm teferruatlı testini sığdıramadık. Onun için birden fazla günde çekim yapıyoruz. Bir önceki çekim gününde hava sıcaklığı 10-15 derecelerdeyken şu anda 20 derecenin üzerine çıktı. Biz de şemsiyelerimizi koyduk ki başımıza güneş geçmesin. Tetik ağırlığına bakalım. ...2670 gram. Şöyle yap. ...2640 gram. Gerek yok. ...2540 gram. Oldukça stabil tetik ağırlığı var. Ortalama ağırlık 2620 gram. Birkaç çeşit fişekle atış testlerine başlayalım. Bakalım kinetik sistem daha düşük gramajdaki fişekle rahat çalışabilecek mi? Hatta hocam buradaki fişeklerin haricinde mesela biyor tapamız da var. Namlu üzerindeki şokta çelik saçmalara müsaade ediyor. Çelik saçmalarımız var. Farklı markaların da gramajları var. Aynı gramda farklı marka var. Bir atalım bakalım ya. Atış testlerine başlıyoruz. Daha önce denediğimiz farklı kinetiklerde 30 gram altı genelde tavsiye edilmemesine rağmen biz 24'ten itibaren başlayacağız. En baştakini en sona bırakacağım. O zaman başlayalım hocam. Birinci olarak bakalım atacak mı? 24 gram. Normalde kinetiklerde 28-30 gram altını pek tavsiye edilmiyor. Üç artı 1 mi? Ben 4 artı 1 diyorum, 3 artı 1. Evet. Başlıyoruz. 24 gram trap fişeği. Hava sıcaklığı ne olursa olsun 24 gramla çalışması beni hoşnut etti. Açık söyleyeyim. Trap fişeğiyle güzel çalışıyor. Ya 5 tane koyduysak o zaman o 5. atılacak cebimizde. Bak. Şeye bakın mekanizmanın. Özür dilerim hemen. Şimdi tetiği düşürdüm tekrar güvenli alana. Ne kadar şiirsel ve rahatça. 24 gramda sorunsuz çalıştı. ...28 gram ama bazı şarjörlerde sıkıntı çıkarabilen... ...hocam şurayı gösterelim. Biyor tapalı 28. Klasiklerde genelde pek sıkıntı çıkarmaz.
Ama bu ara benim elde mi tutmaz problemi var nedir? Boyuna düşürüyorum. Heyecanlandıysan demek ki. 28 gram bir ortapa. Böyle dursun. Hemen geçelim. 30 gram. Yok bugün kesin bir şey var. Mümkün olduğunca farklı markalar da koymaya çalışıyorum. Yani tek markanın farklı gramajı değil, farklı markaların farklı gramajları. 30 gram. Grupmanla ayrı çalışacağım da yaklaşık 60-65 metreye atıyorum. Hiç fena değil ha. Derli toplu gidiyor. Güzel. Sırada Jet 32 var. Mümkün olduğunca kesmeden veriyoruz ki akılda bir şüphe kalmasın. Ondan sonra vay efendim orası takıldı, burayı kestin, şurada atlama var, burada zıplama var olmasın. Maksadımız sizi kandırmak değil. Benim maksadım size en objektif şekilde testleri sunabilmek. Şimdiden namlu bayağı ısındı. Evet, gelelim fasulyenin nimetlerine. Giderek artan gramajlara geçiyoruz. 34 de bu havada güzel de 36 ve sonrası biraz düşündürüyor. 34 Züber. Bu da güzel. Sırada omuz ağrıtanlar serisinden 36'ya geçiyoruz. Rengi de farklı. Düşük hava sıcaklıklarında daha yüksek hacimli, ağırlıklı mermi atmak için kullanılan 36 gramı 15-20 derece arasındaki sıcaklıkta deniyoruz. 36. Güzel. Şöyle gösterelim. 40 ve 50. Bunlara müsaadenizle ikişer tane atacağım. Omuz zaten bugün ağrımaya başlar. Ama direkt 50'yi almışım. 40 almamışım. Olsun. 50'den sonra 40'a geçeriz. 50 gram. Fakat şunu özellikle belirtmek isterim. Air Control Extreme'in geri tepmeyi daha az hissetmenize yardımcı olacak dipçik yapısı sayesinde yaklaşık 20 derece sıcaklıkta 50 gramı atarken omzumda herhangi bir ağrı olmadı. İyi yırttım yine. Şimdi de efendim bu da 50 çıktı. Benim 40'larım nerede hocam ya? Ben boyuna 50 atacağım demek ki. Hayır, hazırlarken bakmamışım da ha. Heh, yırttım abi. Kutuyu yırttım ama ya olsun. Ve 40 gram. Şimdi normalde gramaj testimiz bitti. Ama farklı birkaç fişeğimiz daha var. Onlarla da deneme yapalım. Mesela efendim burada Züber'in Soft serisi var. Bir 4 tane bunu atalım.
Züber soft. Güzel. O zaman bir başkasına geçelim. Mescolite. Bunlar biraz eskilerden kalmalar. Ama diyorum ya, test. Burada bulunan bütün fişek tiplerini sizler için test ediyoruz. Ve burada dikkat edeceğimiz sarı pirinç kısmın kısa olması. Yine bazı tüfeklerde pirinç kısmının orta ya da uzun olması tercih edilir. Kısa pirinçli olanlarla çok randımanlı çalışmayabilir. Onu görmüş olacağız. Bana mısın demiyor ha. Şuradaki şöyle sıcaklıktan dolayı oluşan şeyleri fark ettin mi böyle? Oy. Neredeyse buhar çıkmaya başlayacak bu havada. Şimdi efendim. Yine çoğunluk power tapaydı. Bior tapalı bir 30 gram deneyelim. Tekrar farklı bir marka. Züber'in 30 gramı yaf denemiştik. Power tapaydı. Gitti yine. Evet. 30 gram bior tapa. Güzel. Son olarak namluda bulunan şokun üzerinde yazanı yerine getirelim. Steel load. Ona uygun diyordu. Mix steel. Bu da hesaplı fişeklerden. Düşürmedim. Evet. Şimdi neye sıra geldi? Bombastik. Bombastik. Güzel. Bakalım kinetik sistem ses fişeği atıyor mu? Normalde ses fişeği atılmıyor. Bombastikten ümitliyim ama. Bakalım göreceğiz. Kulaklara dikkat. Bombastik geliyor. Evet. Bakın buradaki basınç yeterli gelmedi. Yani bu görmüş olduğunuz fişeklerden sadece ses fişeğini tavsiye etmiyorum. 24 gramdan 50 grama kadar bütün fişekleri herhangi bir piston yapısı değişikliği vesaire olmadan, çünkü malumunuz kinetik, rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hava sıcaklığı dediğim gibi şu anda 15 ile 20 derece arasında değişiyor. Bütün fişekleri kesintisiz olarak size sunduk. Umuyorum bunu beğenmişsinizdir. Sırada diğer testler. Bir şey unuttuğumu farkına vardım. Farklı gramajları karışık olarak atış testi. De ona bakalım. Buradan ben rastgele alıyorum cebime. Şimdi 4 tane basıp atacağız. Farklı gramajlarda nasıl olacak ona bakacağız. Sağlam durmam lazım. Araya yüksek gramaj da girecek. Bakmıyorum öyle. Kaç gram olduğunu bilmeden, ama bunu hissetmemem mümkün değil ki. Direkt elimde kocaman hissettim bunu. Son kalanları dolduruyorum. 50 gram hissetmeme mümkün değil arkadaşlar. Onun kusura bakmayın. Evet, tam 4 tane kalmış.
ses fişeği haricinde istediğinizi atabilirsiniz. Sizlere envai çeşit fişekle gramaj testini sunduk. Karışık gramajlarla atış testini de sunduk. Aklıma takıldı. 24 gramdan daha hafif bir fişekle de atış yapabilir mi? Dediğimiz gibi en azından benim kullandığım kinetiklerde 28 ve 30 gram ve üstünde atışlar yapılıyordu. Hava sıcaklığından da biraz daha bağımsız olarak. Dayıma gittim, sordum. Varmış elinde. Sterling bıldırcın özel 21 gram. Şöyle göstereyim. Alır mı bilmiyorum. 21 gram. ...21 gram atıyoruz. ...21 gram da atıyor arkadaşlar. Dolayısıyla 24.50'yi 21.50'ye çektik. O şekilde devam ediyoruz. 1-2 havada atış denemesi. Hazır mıyız? Kayıttayım abi, hazırım. Allah. Gidiyor bir daha. Bunu çok fazla havaya diktim. Kendim atıp 2 tane vurabilir miyim? Biraz uzun tüfek. Bir deneyeceğim. Bakalım olur mu? Vurabiliyormuşum. Abi o zaman son birkaç fişeğimizle de 1-2 boş fişek atışı yapalım. Biraz hedef küçülttük. Bakalım ben yakalayabileceğim mi? Bakalım. Gidiyor. Yallah. İnşallah yakalamışsındır. İkinci. Normalde fişekleri vuruyordum. Böyle ikiye bölünmüyordu pek. Bir tane daha. Bak bu bölünmedi. Demek ki bunu kenarından vurdum. Son atış. Aa, burada fişeğin birinin metal gitti. Havada atışları da çok keyifli. 32 gram. Heh. 32 gram ikincisi. 1311. 71 namlu. Gayet güzel. Peki efendim. 36 gram. 1311. 1329 şimdi ölçtü. Bir tane daha getiriyorum. 1366. Uhu. 25 derece sıcaklık, 40 gram. Bunun çıkış hızı ne olacak merak ettim. Hadi bakalım.
1366. 1 numara şokla ölçümler bu şekilde. 5 numara şok yine 21 deneyeceğim. Ölçerse, ölçmezse yapacak bir şey yok. Ölçtü vallahi. 1325. Bunu ölçmedi. 1325.7. İkinci atışta açtı. 3'te 1 ölçtürebildim. ...21 gramda bir tane ölçtürdük. 32 gram. Yeterli ölçüm şeyini yakalayamıyor galiba ya. Biraz daha şöyle yapayım. Telefon çalıyor. Senin telefon, sen devam et abi. Ben atışa devam ediyorum. 32 gramda bir daha atalım. Beş numara şokla 3 atış ölçtürebildim. Radar sistemlerindeki kroniler normalde tek parça halindeki mühimmatın ölçümleri için dizayn edilmiş. Yani normalde saçma atışını çok rahat ölçmeyebiliyor. Buradaki esas kaynaklanan sıkıntımız biraz ondan. Yine de arada ölçtürdüğüm sonuçları sizlere veriyorum. Şimdi 36. Beş numara şokla bir tane de 40 gram atayım. Bir bakalım. Ölçtü. Ölçmedi, yapacak bir şey yok. Sanırım ölçtürdük. Güzel. Şoklara göre namlu çıkış hızları saçma fişeklerinde bu şekilde. 21 gram, 32 gram, 36 gram ve 40 gram fişekle ses seviyelerine bir bakalım nasıl olacak. ...21 gramla atıyorum. 119.5. Ve 40 gram. Aslında ses seviyesi neredeyse hiç fark etmedi. Yaklaşık 120 desibel civarında, yine de görmemiz lazımdı. Elbette aradaki 1 desibellik farklar bile aslında desibellerdeki ölçümler sadece rakamsal değil orantısal büyüdüğü için epeyce ciddi fark ediyor. Şu anda göründüğü kadarıyla 120 desibel civarında ses seviyesi ölçümü var. Bu sefer farklı bir testle sizlerleyiz. Daha öncesinde böyle bir test yapmamıştım. Farklı mesafelere koymuş olduğumuz metal plaklara farklı şok ve farklı ağırlıklardaki fişeklerle atışlar. Şu andaki atışımız 24 gram 7,5 numara trap fişeği. Bu hava sıcaklığında genelde 24 gram kullanılması istenilecektir. Bakalım 5 numara şokla isabetler nasıl olacak? 20, 25, 30, 40 ve 50 metre şeklinde. 20 metreye atıyorum. 20 metredeki atış bu şekilde. Geçelim
25 metreye. Tekrarlıyorum atışı. Beş numara şokta sanırım bayağı dağılma oluyor. Şimdi 30 metreden bir atış yapalım. Böylece şok kapasitesini ve mesafeye göre etkisinde dağılmasını bir miktar görmüş oluyoruz. Küçük bir metal hedefle. 40 metre ve son olarak bir de 50 metreye atış yapıyorum. Şimdi beraber bir bakalım. Hedefler 5 numara şokla 24 gramda nasıl olmuş? ...20 metre mesafe elbette yakın mesafede. Hedefi devirecek kadar güçlü bir vuruş sağladı. Epeyce de var. 5 numara şokla. ...25 metre mesafedeki vuruş bu şekilde. 5 numara. 30 metreye geçtiğimizde 5 numara şokta biraz açılma başlıyor. Halen hedefte bol miktarda pellet var. ...40 metrede 5 numara ve 7,5 numara saçmayla 5 no şokla gördüğünüz gibi 7 pellet yine de isabet etmiş durumda. Ve son olarak bakalım 50 metrede ne durum? ...50 metrede buna göre biraz daha açılma var. Yine de 3 pellet vurmuş durumda. 5 numara şokla bu sefer 32 gram 5 numara saçma fişeği atışı. Yine aynı mesafeden başlıyoruz. İkinci hedeflere bununla atış yapıyorum. İlk atışımız ...32 gram etkisini hissettiriyor. Şimdi 25 metredeki atışımız. Evet. Sıra geldi 30 metreye. Demiştim ama. 40 metredeyiz. Ve son olarak bir de 50 metre. Buyurun bakalım. Fişekler arasındaki 4 gram ne kadar fark ettirmiş? Saçma numarası daha büyük olmasına rağmen etki daha yüksek oldu. Hemen devirmiş oldu. 20 metre. Esas etkiyi 25 ve sonrasında gördük. Bakın bu fişekler pelletler değdi ve direkt indirdi. Şimdi 30 metre. ...30 metrede de güzel pellet gelmiş.
40 metre. Böcek hariç 7 tane pellet gelmiş. O bizden değil. Ve 50 metreye bakalım. ...50 metrede de yine merkezi şekilde olacak şekilde 3 pellet daha gelmiş. 5 numara şokla yaptığımız testi şimdi de 1 numara şokla yapacağız. İlk etapta 24 gram 7,5 numara. 20 metreden yine başlıyorum. Yani 25 metre. Azıcık aşağıdan vurdum gibi ama idare edeceğiz. 30 metre. 5 numara ve 1 numara arasındaki fark. 40 metre. Bayağı fark. Ve son olarak 50 metre. Abi ona bir baksana. Tam beni alıyor mu? Şuna. Açıyı bozmamışımdır inşallah. Alıyor sıkıntı yok. Tamam. O zaman 50 metre son atış. Buyurun bakalım. Yani 20 metrede af yok. Zaten olmayacak. 25'te benim nişanımla birazcık değişmiş olabilir. Yine de hiç affetmedi. Bu gramajda da direkt indirdi. Bakalım 30 metreye. ...30 metreye de yıkmıştık. Hatta 40 metreye de yıktık. ...40 metre. Bu da fena değil. Oo, 50 metrede de bayağı pellet var. ...50 metrede 24 gramla bile 7 pellet var hedef bölgesinde. Aynı testi 32 gram 5 numarayla yapalım. ...20 metre. ...25 metre. ...30 metre. Tam önündeyim. Pellet iriliği değişince ondan kaynaklanabilir. 40 metreye atalım. Ya da benden kaynaklanabilir. Ve 50 metre. Gram ağır olsa da pellet iriliği artınca adet biraz değişiyor ama gayet güzel etkisi var. ...25 metre. Yine hedef etkisiz.
30 metre hedef yıkılmamış olsa da 3, 9, 10. 10 pelletin üzerinde bir vuruşu var. Yani hedefi yine etkisiz hale getirir. Burada biraz sanki benden de oldu. Çünkü 40 metredekini yıktı. Ve 40 metre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 40 metrede 11 pellet olduğuna göre 30 metrede benim nişanım iyi olmamış. Çünkü aynı pellet olma ihtimali yok. Daha fazla pellet olması gerekirdi. ...50 metrede biraz aşağılı çalışmışız. Şu şekilde. Az daha yukarı nişan almam gerekiyormuş. Şimdi 40 ile 50'de mi? Yok, 30 ile 50'de değil mi? 30 ile 50'ye ben birer atış daha yapayım. 30 ve 50'deki atışlar benden kaynaklanıyor gibi tekrarlıyorum. Tabii ki benden. Bak. 50'deki atış son atış. Abi bir daha gidelim mi? Bir daha. Bakın. 30'a düzgün isabet gelince hiç affetmedi. Ürünü ya da fişeği suçlamadan atıcının kendi durumunu da değerlendirmesi önemli. 50'de halen biraz düşük nişan almışım. Yine de bu şekilde. Az daha yukarı alsam iyi olurmuş. Yeter gayrı. Hava kapanıyor. Elektronikleri güvenceye alalım. Değerli arkadaşlar, bir diğer incelemenin daha şimdilik sonuna geldik. Videonun başında da gösterdiğim üzere ayrıyeten slug namlu da mevcut. Slug namluyla atışlarını da sizler için yine aynı şekilde grupman, hız, ses hepsiyle beraber testini yapacağız. Retay Air Control Extreme R modeli. Oldukça konforlu. Dipçik yapısı sayesinde geri tepme hissedilir seviyede az. 21 grama kadar düşük gramajdaki fişeklerle çalışıyor. 50 grama kadar da fişeklerle çalışıyor. Rahatlıkla fişek seçiminizi buna göre yapabilirsiniz. Grupmanlarını ve diğer özelliklerini sizlere verdik. Yine bu ürün hakkında merak ettiğiniz sorular olursa lütfen yorumlar kısmında belirtin. Onlarla sizlere yeni videolar sunmaya devam edeceğiz. Beni izlemeye devam edin dostlarım. Yeni videolarla imkan dahilinde sizlerle olmaya devam edeceğim. Sponsor olsun olmasın kendi imkanlarımla da sizlere objektif, tararsız ve doğru bilgiler içeren videoları sunmaya devam edeceğim. Reklamlardan sıkıldıysanız, düşündüğünüz ürünle ilgili gerçekçi sonuçları istiyorsanız, detaylı testler istiyorsanız biraz vakit ayırıp videolarıma göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın efendim.